Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başladı. Rus ordusu 3 yandan Ukrayna topraklarına girdi, başkent Kiev'i kuşattı. Bombalamalar yüzünden siviller Ukrayna'dan batıya kaçmaya başladılar. Kalanlar şehir merkezlerinin sığınaklarına ve metrolara sığındı. Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 1,2 milyona yükseldi. Some people packed their things and left. Ukrayna hükümeti Kiev'de kalan sivillere direniş için silah dağıtmaya başladı. Громадяни суспільства, тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде. Siviller silahlanarak orduya destek için kolları sıvadı. Rusya zaten uzun süredir Ukrayna sınırına asker yığıyordu. Olası bir işgal aylardır dünyanın gündemindeydi. Olası bir Ukrayna işgali nasıl sonuçlanabilir, bölgeye nasıl yansır? Now this dire warning coming from the US State Department of what they call an escalation. Vladimir Putin should understand that body bags will come back to Moscow as well. This is probably the most dangerous moment. It is going to be a disaster for Russia, and that our allies and partners are ready to impose severe costs. The retaliation and the cost will be very high. Putin bunu yapabilmek için Rus ekonomisinin dağılmasını, bütün dünyayı karşısına almayı, hatta kendi iktidarını bile kaybetmeyi göze aldı. Ukrayna'yı Putin için bu kadar özel kılan şey ne? Bu, Rus İmparatorluğu'nun 1914'teki sınırları. Polonya'nın bugünkü başkenti Varşova'dan Kars'a kadar devasa bir imparatorluk. Ukrayna da bu tarihlerde Rusya İmparatorluğu'na dahil. Rusya, pek çok imparatorluk gibi elindeki bu geniş toprakların büyük kısmını 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybetti. Ama 2. Dünya Savaşı bittiğinde Sovyetler Birliği olarak kendisine bağlı rejimlerle yine benzer büyüklükte bir bölgeyi tekrar kontrol altına aldı. Yıllarca Sovyetler Birliği'nin komünist ideolojisi ile Batı'nın kapitalizmi arasında sürekli bir gerilim vardı. Bu gerilim Batı ülkelerinin NATO'yu kurmasına, Sovyetler Birliği'nin de Varşova Paktı'nı kurmasına sebep oldu. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. Rusya Federasyonu da dahil içinden tam 15 tane bağımsız devlet çıktı. Artık bundan sonra Batı'nın Rusya ile arasının çok daha iyi olması bekleniyordu. İdeolojik savaş bitmişti, komünizm çökmüştü. Artık tarihin sonuna gelmiştik. Ta ki bu adam Rusya'nın başına geçene kadar. Putin'in iktidarı boyunca en önemli gündemlerinden birisi NATO'nun kendi sınırlarına yaklaşmasını engellemekti. 1949'da Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan NATO, Sovyetler dağıldıktan sonra yok olmadı. Eskiden Varşova Paktı üyesi olan pek çok ülkeyi de içine dahil etti. Hatta Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Litvanya, Letonya ve Estonya bile NATO üyesi oldu. Böylece NATO'nun sınırları Rusya'ya iyice yaklaştı. Eskiden Rusya'nın hakim olduğu yerlere NATO askerlerinin ve füzelerinin girmesi Putin'in hiç hoşuna gitmedi. Ukrayna, Batı ve Rusya arasında gidip gelen bir ülke. 2012'de Avrupa Birliği'ne katılma müzakerelerini başlattılar. Ama 2013 yılının Kasım ayında dönemin Rusya yanlısı başkanı Yanukovych müzakere sürecini durdurdu. Putin'le ve Rus ekonomisiyle yakınlaşmayı tercih etti. Bunun üzerine Ukrayna'da Yanukovych'e karşı geniş çapta protestolar düzenlendi. Yanukovych, Ukrayna parlamentosu tarafından görevinden alındı, Rusya'ya sığındı. Ukrayna'da Avrupa Birliği yanlıları iktidar oldu. Putin bu olayı darbe olarak değerlendirdi. Maskeli Rus askerleri Kırım'daki havalimanlarını ve askeri üsleri işgal etti. 19 Mart 2014'te Rusya Kırım'ı kendi topraklarına kattı. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde de Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında uzun süren çatışma çıktı. Bu Putin'in ilk vukuatı da değil, 2008'de önceden yine bir Sovyet ülkesi olan Gürcistan NATO'ya katılmak istediğinde Rus ordusu tarafından işgal edilmişti. Putin, NATO'nun genişlemesini durdurmakta ısrarcıydı. 2021'de Ukrayna NATO'ya katılmak isterken NATO'dan çok ağır taleplerde bulundu. NATO bir daha yeni üye almamalı, Doğu Avrupa'daki birlikleri geri çekmeli, Amerika Doğu Avrupa'daki ülkeleri nükleer silahlarla korumamalı. Buradaki duruma uluslararası ilişkiler literatüründe güvenlik ikilemi deniyor. NATO'nun daha fazla üye ülkeye sahip olması Rusya'yı rahatsız ediyor çünkü kendini kuşatılmış hissediyor. Rusya rahatsız oldukça agresif bir tavır takınmak zorunda hissediyor. Rusya agresif bir tavır aldıkça tarafsız konumda olmak isteyen Finlandiya ve İsveç gibi ülkeler bile Rusya'ya karşı NATO'ya katılmayı düşünüyorlar. Rusya bu sefer daha da güvensiz hissediyor ve güvenliğini sağlamak için daha da agresif davranması gerektiğini düşünüyor.
Bu kısır döngü son yıllarda taraflar arasındaki gerilimi iyice arttırdı. Obviously, Russia is a security threat to every country that shares its border with it. If it's an independent country, so we will not, be taking Belarus into account because it's a puppet state. And that's one of the main reasons why Ukraine wanted to join NATO in the first place. Because of our security concerns, we felt threatened by Russia, and as today shows, we were completely, justified to be threatened by Russia. Hem NATO hem Rusya kendi güvenliklerini sağlamaya çalıştıklarını iddia ediyorlar. Ama ortaya çıkardıkları sonuç iki taraf için de daha da güvensiz bir dünya. Putin için Ukrayna sadece NATO'yu durdurma alanı değil. Aynı zamanda Putin Ukrayna'yı Rus ana vatanının da içinde görüyor. Bu Rus ana vatanı için verilen tarihi referans 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar yaşamış olan Kiev Dükalığı. Bu devlet Büyük Moğol istilasından sonra yıkıldı. Kiev Dükalığı dağıldıktan sonra bu bölgedeki Ortodoks Hristiyan ve Rusça konuşan halk bugün 3 modern devletin atasını oluşturdu. Ukrayna, Belarus ve Rusya. Putin için de ataları aynı olan bu üç devlet birleşmeseler bile aynı etki alanında olmak zorundalar. Yani Putin'in etki alanında. Putin 2021'de yazdığı bir makalede kendi büyük Rus ülküsünü açıkça anlatıyor. Ruslar, Ukraynalılar ve Belaruslular Rus atalarının torunlarıdır. Ladago'dan Novgorod'a, Pskov'dan Kiev ve Çernigov'a kadar tek bir dilde birleşmişlerdir, ekonomik bağları vardır, Ortodoks inancına sahiplerdir. Bu anlayışı desteklemek için 2007 yılında bir vakıf da kuruldu, Ruskimir. Bu vakıf Rusçanın konuşulduğu ülkelerde Ortodoks Hristiyan ve Rus değerlerini korumaya ve yaymaya çalışıyor. Bu vakıfla birlikte Rusya özellikle de ana vatanı saydığı yerlerde liberal demokrasilere karşı bir alternatif oluşturma çabasında. Putin bu ülkelerin Rusya etkisinde kalması için sürekli uğraşıyor. Mesela Belarus'ta 2020 seçimlerinde AB yanlısı Tikhanovskaya'nın karşısında Rus yanlısı Lukashenko'yu desteklemişti. Lukashenko hileli olduğu açıkça ortada olan bu seçimleri kazandığını iddia etti. Rusya'nın da desteğini alınca iktidarda kalmayı başardı. Böylece Putin, Belarus'un da Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir liderin eline düşmesini engelledi. Şimdi de aynısını Ukrayna için istiyor. Yani tamamen bir Rusya toprağı olmasa bile en azından Rusya'ya bağlı bir yönetime sahip olmasını. Putin'in yazdıkları ve söylediklerinden eski kuvvetli Rusya'yı bayağı özlediği çıkarımını yapabiliyoruz. Çünkü monarşiyle de yönetilse, sosyalist devletler birliği de olsa Rusya çok geniş bir alana uzun süre hükmetti. Putin'e göre Sovyetler Birliği'nin çöküşü kendi sözleriyle 20. yüzyılın en büyük felaketi. Çünkü Rusya'nın etkili olduğu alan artık başkalarının. Hükmettiği o insanlar artık başka ülkelerde yaşıyor. Putin bu etki alanını geri almak istiyor. Bütün hareketlerinin başında, sonunda, ortasında Rusya İmparatorluğu'nun ister Sovyetler şeklinde olsun, ister Çarlık şeklinde olsun, hatta daha da iyisi onların toplamı şeklinde olsun, ihyası onun bir numaralı amacı oldu. Bütün hareketlerinde, bütün çizgisinde bunu görmek mümkün. 2008'de Gürcistan'ı işgal etti, 2021'de Ermeni-Azeri Savaşı'ndan sonra Dağlık Karabağ bölgesine asker gönderdi. Siyasi bir krizden sonra Kazakistan'a da asker yollamayı başardı. Bunların hepsi Rusya'nın ayrılmaması gereken parçaları ve mümkün olursa bundan çok daha ilerisi tabii ki. Ukrayna, Putin'in bütün arzularının birleştiği bir yer. Hem NATO'ya karşı stratejik olarak önemli, hem Rus ana vatanından sayıyor burayı Putin, hem de o romantik bir özlem duyduğu Sovyetler Birliği ve Rus İmparatorluğu'nun da Ukrayna hep çok önemli bir parçasıydı. Putin, Ukrayna'yı bugün işgal ediyor. Ve bunu yapması için de aslında zaman ve şartlar çok uygundu. NATO, farklı çıkarları olan pek çok ülkeden oluşuyor. Putin bu yüzden NATO'nun hızlı tepki veremeyeceğini biliyordu. 2008'de Gürcistan'ı işgalinin ve 2014'te Kırım'ı ilhakının durdurulmaması Putin'e bir cesaret de vermişti. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı, Avrupa'yı toparlayıcı lider konumundaki Merkel artık Alman şansölyesi değil, Avrupa'nın Rus doğalgazına hala bir bağımlılığı var. Tüm bunlar Putin için işgali gerçekleştirebileceği bir alanı ortaya çıkardı. Putin'in bütün Rus milliyetçisi söylemlerine karşı Ukraynalılar kendi kaderlerine yön vermeye devam etmek istiyor. NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne üyelik kararını Vladimir Putin'e sormadan alabilmek istiyorlar. Ukrayna'nın doğu bölgeleri zaten ezici çoğunlukla Rusça konuşulan bölgedir.
Hatta sadece Rusça konuşulan bölge değil, Rus insanların da yaşadığı bölge çok miktarda. Normalde insanlar bunların Rusya'yı mesela ellerinde çiçeklerle, tuz ekmekle karşılamasını beklerdi. Zaten Putin'in hesabı da buydu. Fakat böyle olmadı. People are trying to show that no, we don't need you here. We're fine on our own, and we want to be left alone. So that we can deal with our inner demons. You know, we have our own problems. You don't need to bring more problems here. Bu işgal de kimilerinin Rusya ve Batı arasında yeni soğuk savaş dediği sürecin sıcak savaşa dönüşmüş hali. Tarihe karıştığını zannettiğimiz gerilimler tekrardan ortaya çıkıyorlar. Tarihin sonu pek de gelmiş gibi değil.